Arkadaşlar merhaba. Bugün İzmir'e gidiyoruz. Sabahın körü hala uyanmadım. 308 GTA için gidiyoruz. Fatih Otopres sergisinden sağ olsun sabah gelip beni aldı. Bahadır kız arkadaşında kalacakmış. Ona bugün izin verdim. Hadi dedim bugün gelip alma. Fatih kardeşim sağ olsun gelip aldı. Sarıyerliyiz abi biliyorsun. Sarıyerli benden o da. Kardeşim benim. Şuradan gireceğiz. Önce sağa, sonra sola, sonra tekrar. Oğlum taksi fena gidiyor, yürü. Hop. Al. Özlemişsinizdir bak, çekeyim. Bahadır kulağında bir şey var. Ne yapıyorsun? Alamadık seni. Olsun ya. Zaten söyledim ben takipçilere ya. Gelemedi dedim. Mazereti var dedim. Olur böyle şeyler. Kardeşim o benim dedim falan söyledim yani. Özellikle biraz kilo mu aldın sen? Düzenli olarak alıyorum. Nasıl? Ayda 1 kilo öyle alıyorum. Devam edecek mi böyle ölene kadar? İşte bakalım. Yani ne zaman ölürsek ona göre. 300'e kadar böyle gitmesini düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik şimdi İzmir Ülkü yarış pistindeyiz. Şimdi iki etaplı bir yarış yapıyorlar burada. Yapacağız yani. Bir tanesi 208 ve 2008'lerle Eco Challenge yapacağız. Yani yakıt tüketime odaklı bir yarış yapacağız. En az yakıt tüketen en iyi dereceyi de yapmış olacak. Öğleden sonra da 308 ve 208 GTI'lerle birlikte bir yarış yapacağız. O zamana karşı bildiğimiz, bizim sevdiğimiz normal yarış olacak. Ne yapıyoruz baba, anlat. Şimdi önce trajektörü, yol çizgisini, apex noktalarını, fren noktalarını Tamam. göstereceğim. Tamam. Ondan sonra şıkanı göstereceğim. İlk turu yavaş atarım. Tamam. İkincisinde biraz gazlayayım istersen. Tamam, olur. Tempolu. Orada otomobilin hani nerede ne yaptığını biraz daha Tamam. iyi görelim. 308'de tabii daha farklı olacak. VSP'yi kapatınca kızıyor musunuz? Kızıyoruz. Bu arada Batuhan benim eski arkadaşımdır. Arkadaşlar burada eğitmenlik yapıyor şu an. Bir şey diyeceğim. Adaletsizlik var abi, bizim jumplar büyük. Tamam hepsinin büyük. Hayır abi, arkadakiler değil. Arkadakiler bas. Böyle bir şey olamaz ya, ben kabul etmiyorum. Şimdi kabul etmediğiniz şeye bakalım. Hemen GT Line vesaire. Ebatlar da farklı. Tamam, çok güzel. Siz bunu olacak? bilginizle ve ilginizle düzelteceksinizdir Doğan Bey. Evet, buradan devam edeceğiz. Hazırım, çıkayım mı? Kapayım mı klimayı ya? Çok sıcak bu abi. Hava kaç derece biliyor musunuz beyler? 36 derece ya. Çıkıyorum. 1 dakika 40 saniyenin altında bitirmek lazım. Vallahi kapayamayacağım klimayı ya. Şuradan hemen manuel alıp vites yükseltelim. Burada yüksek vites, düşük devir. O 5. vites gidiyoruz ya. 1500 devir. 60 km hız. Buraya basmadık. Bakalım dönebilecek mi? Bir ufak dokundum. Dönüyor. Sorun yok. Bu arada çizgi çalışalım biraz arkadaşlar. Yarış çizgisi anlatayım size. Yeşil bayrak. Nereden giriyorum? Böyle mi? Devam mı? Allah Allah. Neyse, çizgi anlatalım. Geldik arkadaşlar. Apex orada. Apex'i gördünüz. Sonra hep Apex'e doğru bakarak gidiyorsunuz. Kestiniz. En dışa doğru açtınız arabayı. Hep en düz çizgide dönmeye çalışıyorsunuz. En iyi zaman böyle çıkar. Önemli olan şey fren noktaları. Bak şimdi burada göstermiş fren noktası. Viraj soldaysa sen en sağda kalacaksın. En sağda kaldın. Burada frenini yaptın. İçe attın kendini. Attın. Apex'i kestin. Kesiyorsun. Devam ediyorsun. Burada ikinci apex çıktı. Kestin. En dışa attın gene kendini. Bak geldin. Hop dışarıdasın. Geldin en dıştasın. Hop attın içeri. Attın. İçeride kaldın. Hop dışa çıktın. Buradan devam ediyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi yakıtın ikinci turuna çıkıyoruz. 1.40 saniyemiz var. İnşallah 1.40 saniyede geçmişizdir. Yoksa direkt diskalifiye oluyorsun. Şunu manuele alayım. Tüketimi de anlatayım. Aslında tüketim hepiniz hemen hemen biliyorsunuzdur. Bir üstünden geçelim. Klima kapalı olacak diyorlar ama bu sıcaklarda mümkün değil. Yani az yakıt tüketmek için. Dediğim gibi yüksek vites, düşük devirde gitmeniz gerekiyor. Lastik basınçları bile çok önemli burada. Basıncınız yanlışsa o bile tüketimi etkiler. Yani tek lastiğin basıncı kötüyse o bile yakıt tüketimini etkiler. Önemli şeyler arasında. Bir deyim vardır. Deyim. Gaz pedalının altında sanki yumurta varmış gibi hassas davranacaksınız. Yani o kadar hassas basacaksınız gaza. Eğer ekonomik kullanmak istiyorsanız. Şu anda benim 11.2. Yuh, ne zaman 11.2 oldu ya?
Vallahi kapıyorum klimayı ya. Tamam, kapattım. Biraz fan arttıracağım. Asıl öğleden sonra olay yarış var. 9-9 oldu. 9-7 oldu. Biraz akıtalım arabayı. 8-9 oldu. Yani tüketimde cam bile açık olmayacak denir. Cam açık olduğu zaman bile aerodinamiği etkilediği için yakıt tüketimini etkiler. 7-8 7-7 biraz akıtalım. Hadi yavrum 5 7.5 Evet, süre başladı. 6.7 Burada bir şigan var. Bu şigan yarışta valla sıkıntı olacak gibi. Şimdi geçtik tabi ama yarışta ne olacak bilmiyorum. İlk turu 208 ile yapmıştık GT Line'la. İkinci turu da 2008'de yapıyoruz. 6'ya düştük bakalım ama biraz hızlanmam lazım, yoksa olmayacak bu iş. Bu 1 dakikanın 40 saniyenin altında kalacağım gibi. Biraz fazla içeride kaldık ama yapacak bir şey yok. 6-3 fena değil ama biraz hızlanmam lazım. Tüttü, Şigan, merhaba, ne haber, ne yapıyorsun? İyi be, ne yapalım? Şu anki yapılan yarışla, tüketim yarışıyla öğleden sonra yapılacak normal hız yarışının, zamana karşı olan yarışın ortalaması alınıp günün derecesi belli olacak. Ben öyle çok iddialı değilim bu işlerde ama inşallah iyi bir şey elde ederiz. Arkadaşlar şimdi 208'lerle çıkacağız. 208 beygir, 300 Nm tork var bunda. Jantlar güzel. Frenler de Brembo bu arada. 208'in içindeyiz. Hemen bir kısa ayarımızı yapalım. Bizi bekliyorlar. Çıkmamız lazım. ESP'yi kapatamıyoruz maalesef. Okey. Biraz koltuğumu yukarı almam lazım. Böyle otomobilde kilitli torsen diferansiyel var ve viraj denge çubukları var. Bu çok önemli. Şimdi buradan itibaren gazlamaya başlayabiliriz gibi. Ya şu GoPro çok kötü ya. Önce bir ısınalım otomobile, bakalım nerede ne yapıyor. Aa, egzoz güzel patlatıyor ha. Burada biraz fren. Döndük. Geldik. Burada biraz fren. Hep 3'le dönebilirsiniz dediler. Bakacağız. 3 ya da 4. Ama 3 kaldıracak gibi duruyor. Çıktık. Burada 4. Yemek yedik. Yemeğin üstüne çıktık. O kötü oldu. Şimdi burada biraz geç fren yaptık. Aldık içeri. Burası biraz çift apexli gibi ya. Burada da bir, buradan itibaren çıktık. Şimdi buradan itibaren zaman başladı. Şimdi burada yavaşla diyor. Fren noktası. 100'e düştük. 100'e geçeriz herhalde burayı. Geçtik. Evet. Şöyle biraz dıştan. Biraz zaman kaybettik. Biraz fren. Vites kaçırmayalım. Türüt. Koltuklar çok güzel bu arada. Burada bir 3. Biraz götü geliyor. Aa, güzel. Şuradaki şu çift apex çok kötü. Geldik. Biraz fazla kaydık orada, gereksiz. Şurada içeri aldık. Oo. Diferansiyel çok güzel çalışıyor. Geldik. Bir frenlere bakalım burada. Vaa, çok iyi be frenler. Biraz fazla fren yaptık tabii, o burada çok içeride kalıyorum, gereksiz ya. Bas hadi. Biraz zaman kaybettik, çıktık ondan. Buraya geldik. Güzel. Buraya şimdi gazlı döneceğim bakalım.
Diferansiyel çok güzel çıkartıyor virajdan. Çok. Bak. Ova. Çok keyifli araba. Biraz daha zaman geçirmek lazım ama alışmak için. Burada güzel frenimizi yapalım. Frenler çok iyi be. Biraz atalım içeri. Şimdi burada. Şimdi yavaş. Şimdi bu da cool down. Yani otomobili soğutmak için yavaş yavaş atılacak bir tur. Lastikleri, turboyu, genel anlamda otomobili soğutmak için yavaş yavaş atılan bir tur. Sunumda, otomobilin sunumunda ESP hiç devreye bile girmiyor doğru düzgün dediler. O kadar iyi oturtuyor dediler. Hakikaten de öyle. Biraz da oralarda gaza oturup çıkmak lazım şimdi. Şunu bir tut bakayım Bahadır. Alacağım kanka. Şunu bir takayım. Düz tut. Bana tut Bahadır. Evet arkadaşlar, Doğan Kaba bu piste gömdük. O yüzden o yüzden şu ben devam ediyorum. Evet beyler, GT'ler geldi. 308'ler. 270 beygir. Ne varmış ya? Bak. Vallahi gitmiş hemen. Evet, kış bu. İnelim, ayarlarımızı da yapalım, sonra çıkarız. Evet. Çektik bakalım. Biraz daha koltuğu dikleştirelim. Biraz daha kaldıralım hafif. Çok daha fazla geliyor be. Vay. Güzel yürüyor araba. Şurada bir şurayı çözemedik ya. Burada bir fren hafif. Şimdi içeri. Redline'a soktuk boşu boşuna. Burada geldik. Hop, biraz fren. Çok hızlandık, yavaşlandık. Gidiyor be araba. Burada hızlı çıkmak için yavaş gidiyoruz. Burası çok kötü ya. Oo. Çok gittik be. Gereksiz. Biraz yavaş. Evet, at içeri. Şimdi hızlanmaya başla. Hızlan. Hadi oğlum. Gel. Kesiciye sokma şunu ya. Haydi oğlum. Hadi. Kayma. Güzel. Çık. Evet. Çok düşme, daha yeter. ESP devrede bu arada.
Çok güzel. Burada tork mark gösteriyor. Egzozun sesi hoparlörlerden geliyor galiba. Arkadaşlar arabayı yakalamışken boş, hazır. Anlatalım istedik. Aslında dışı Yanıyor. Yanıyor mu? Yanıyor. Yandı. Bahadır yandı, ben devam edeceğim. Bunda Peugeot Sport'un geliştirdiği frenler var. Araba artık zaten 308 GTI by Peugeot Sport. by Peugeot Sport diye geçiyor, evet. Yani direkt GTI olarak geçmiyor. 19 inç jant var. Bunlar standart geliyor. Zaten araba tek paket geliyor arkadaşlar. İnci siyah diye geçiyor. Bu inci siyah ve kırmızı. Direkt ruhsata eşli geliyor. Sorun yaşamazsınız Çift renk. trafikte. Çift renk geliyor. Michelin Pilot Super Sport lastikler var üstünde. Arkada böyle güzel bir egzoz çıkışı var ve difüzör var. Bu da bayağı güzel görünüyor yani. Burada otomobil sadece işte 2 tur kullanabildik. O yüzden çok fazla sürüş özelliklerinden bahsedemeyeceğiz ama pistte kullandığımız için tabii çok ben dengeli buldum. Sen nasıl buldun? Çok dengeli. Bir de diferansiyel var. Ha. Kilit diferansiyel. Torsen kilitli diferansiyel Viraj var. çıkışında Direkt viraj çıkışında çok çekiyor kafayı. kafayı Çok resmen çekiyor yani onu. Bayağı hissediyorsun. Güzel, ben çok beğendim onu. Bir içine bakalım. İçinde normal GT'ye göre çok bir değişiklik yok. Şurada dikişli torpido var bir tane, kırmızı dikişli. Güzel görünüyor. Bu vites topuz da aslında tanıdık. Tanıdık, evet. 270 Sport butonu. sport butonu var burada. Bu egzozun sesi ama sound aktör var sanki. Ben öyle hissettim ya. Ha? Bas bakalım. Var. Var. Sound aktör var arabada. Ben sound aktör çok sevmiyorum. Bu arada Direkt- göstergeler normal 3.8'de de böyle aslında terse dönüyor devir göstergesi. Bu otomobile tabii çok yakışmış yani bu olay. Güzel duruyor, evet, Evet. aynen öyle. Bunda sporttan normal beyaz döndük. oldu Beyaz gösterge. oldu. Bastık tekrar. Kırmızı. Kırmızı oldu. Sport tuşuna bastığınızda arkadaşlar kırmızı oluyor. Arabanın fiyatı zaten otopark.com'da açıkladık sitede. Bir de ben burada açıklayayım. 139.000 lira. Tek paket geliyor ama bu tek paketin işte içinde 19 jantlar, işte Denon müzik sistemi, şöyle göstereyim onu da. Denon müzik sistemi var. 208 GTI ise 88.400 lira. Onu çift renkli boyayla almak isterseniz 9.000 lira fark veriyorsunuz. 9.000 lira ciddi rakam. Büyük rakam evet. Düşündürür yani insanı. Arkası falan aynı ama koltuklar çok güzel. Arkada da çok güzel. Gene kırmızı dikişli. Ortalarında böyle kırmızı dikişler var. Ve alkantara var ortasında. En sevdiğim. Tavan Bir de- siyah. Bir de bu arabanın bence en büyük özelliği 1.6 olması. Çünkü Evet. bu sınıfta genelde 2 litre var artık. 2 litre var. Bu vergi diliminden acayip şekilde faydalanıyor. Evet. Şöyle kapı içlerini göstereyim. Kapı içleri çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Şu delikli şeyler müthiş görünüyor. Bu araba aslında RCZ R'ın devamı. Ben sana söyleyeyim. Çünkü RCZ R'ın teknolojisi kullanılmış direkt bu arabada. Evet. RCZ R'ın 0-100'ü mesela 5.9'du. Bu arabanınki 6. İyi bir 0-100 oranı yani. RCZ'yi yine geliştirecekler bence ama Devam daha edecek mi zamanı diyorsun? var. Bence devam etmesi lazım. öyle Bence de tabii. etmesi lazım. Çok güzel tasarımlı. Evet. Gel bakalım bir de motora. Bulamadılar. Kim geçecek yarışta Bahadır? Söyle bakayım, senin zamanın iyi gibi görünüyor. Ha, bilmiyorum, bakacağız. Açamadım. İddialı konuşmamak lazım. Vallahi açtı. Vay. Sür bir elini. Yok. Peugeot Sport stikerini Buraya da Koymuşlar koymuşlar. tabii. Evet. Bir de Peugeot Sport kapak koruması var. Öyle değil. Kapağın üstünde bir parça var. Büyük ihtimalle yalıtım için. Gene turbonun etrafında yalıtım için büyük bir parça var. Bu arada Hatch severlerin hoşuna gidecek bir detay bence 5 kapılı olması bu aracın. Belki 3 kapılı tercih Yani ben ederler. Hatch alacak olsam 5 kapı isterdim mesela. Bence avantaj. Çünkü ben tipten çok daha çok sürüşüne, nasıl gittiğine, nasıl durduğuna falan bakıyorum. Sislerin olduğu yerde normalde bunda böyle parçalar var. Piyano siyah. Ve güzel görünüyor yani. LED'leri zaten beğeniyorum ben 308'in. Aslında tüketimden de bahsetmek lazım. Çünkü GTI'ler hep genelde çok yakıyor diye Evet. düşünülüyor ya. 6 litre gibi bir rakam söylendi galiba ortalama tüketim. Ortalama, evet. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Onun üstüne 1-1,5 Biraz, koysan evet. 7,5 falan yakarsın yani. Yani 270 beygirlik bir araçla 7,5 çok iyi, yakmak tabii. çok iyi. Ya zaten Peugeot son zamanlarda biliyorsun bu motorlarıyla işte 1.2'lerle falan çok fazla ekonomiye oynuyor. Evet. Motorda da zaten biraz onu da kanıtlamak istiyor aslında. Karbondioksit salınımı falan da bayağı düşük otomobilin. Hı Bakalım şimdi sonuçları merak ediyoruz. Göreceğiz ne Göreceğiz. çıkacak. Bahadır Bey iyi gider pistte. Gözleri görmemesine rağmen. Beni geçmedin değil mi Bahadır? Yayınlayacak mısın? Yayınlayacağım tabii. Sonuçları yayınlayacak mısın? Sonuçta yayınlayacağım. Benim korkum yok abi. Ben yarışçı değilim. Ben bunlar gibi iddialı da değilim. Bak arkadaşımın Ha. pek çok kupası var biliyorsunuzdur. Kupalar falan var. Biliyor zaten takipçiler de. Ama öyle bir iddiam yok benim abi. Öyle yarışçı Biraz değilim da ben. eğlenmeye Zevk geldik buraya. yapıyorum. Aynen öyle. Şimdi sonuçlar açıklanacak. Dediğim gibi iddialı değilim ama meraktayız yani.
Evet, kötüydük bugün ya baya. İlk ona giremedim yani. Neyse abi, iddiam yok zaten, önemli değil. Bak Erol kardeşim gelmiş. Merhabalar. Merhaba, nereden geldin? İzmir Buca'dan. Buca'dan geldin, eyvallah. Kapanışı da Eral'la yapalım dedik, o kadar yol gelmiş. Kaç kilometre buradan? 20-25 kilometre en fazla. Fena değil, iş çıkış saati. Ne iş yapıyorsun? İzban'da makinistim ben. Vay, bayağı tren kullanıyorsun aslında yani. Aynen, mesaiden bittik, Instagram'da gördüğüm gibi. Doğan abim İzmir'e Eyvallah, gelmiş. eyvallah, iyi yaptın, hoş geldin. Zor mu onu kullanmak? Ya otomobilden daha kolay ya. Hadi ya. Böyle bayağı düğmeyle mi? Düğmeye basıp gidiyor musun yani? Öyle bir şey. İleri görüyorsun kolları var. Ha. Ona göre hızımıza göre ayarlıyoruz abi. Vay be. Eyvallah. Çok sağ ol. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Biz de buradan Eral'la hoşça kalın diyoruz size, takipçimiz. Görüşürüz beyler. Eyvallah. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ekonomide de çok iyi değilimdir ama bakacağız. Şu kameraları bir beceremiyorum ya. Bunun sesi daha iyi olacaktır sizin için. Öyle tahmin ediyorum. Fena olmadı be. Bir dakika. Şimdi klimayı kapatsam mı, kapamasam mı onu düşünüyorum. Çok sıcak beyler. İzmir'deyiz ya. Ekran leş gibi olmuş. Bez vereydiniz ya. Evet.